Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere emir tiplerinden bahsedeceğim. Nasıl stop loss kullanırız bundan bahsedeceğim ve trade al-sat stratejilerimden bahsedeceğim. Şu an BTC Türk Pro borsasında gelişmiş al-sat kısmındayım. Ve burada gördüğünüz gibi piyasa emiri var, limit emiri var ve stop emiri var. Öncelikle şimdi bende şu an 474 TL var ve ben Ripple sayfasındayım. XRP dediğimiz şey Ripple arkadaşlar. Ben piyasa kısmını kullanmıyorum. Piyasa emir tipi demek. Mesela şu an al-sat kısmında direkt bu ya. Siz ne kadarlık almak istiyorsanız yazıyorsunuz. Direkt al veya sat diyorsunuz. Ve sizin emirinizin büyüklüğüne göre şuradaki kısım karşılamıyorsa aşağı tarafa geçiyor. Aşağı tarafa geçiyor. Yani siz piyasa kısmında yüksekten alıyorsunuz ve daha çok komisyon ödüyorsunuz. Ama limit kısmında öyle değil. Limit kısmında hatta biz şimdi alım da yapalım. Ben mesela şu an fiyat kaç? Ben 18,84'e emirimi koyuyorum. Şurada %25, %50, %75, %100 dediği şey de mesela 475'in %50'siyle alım yapmak istiyorum. %107 Ripple'lık. Bunun gibi. Sat kısmı da aynı. Şu an ben hatta emirimi koyayım. Ben almak istiyorum. 184 boş. Buradan %100 ile 470 liralık emrimi koyuyorum. Bakın onaylıyor musunuz diyor. Onaylıyorum diyorum. Ve bakın şuradaki yeşil kısım benim emirim. Burada derinlik tablosu da var. Şu an alımlar satımlardan daha baskın emirler kısmında. Onun dışında bakın açık emirler kısmında şu an benim emirim gözüküyor. Bak hatta 184'e düştü ve benim emirimi şu an aldı. Ben eğer bunu piyasa kısmından alsaydım direkt 186'dan 185'ten alacaktım arkadaşlar. Piyasa alış kısmındaysanız direkt satıştakileri pat pat alıyor. Ama limitteyseniz sizin emrinizin gelmesini bekliyor. Yani limitin piyasa hemen almak istiyorsanız böyle hemen almak isterseniz piyasayı kullanacaksınız. Ama benim sabrım var. Hani bir 2-3 dakika beklerim derseniz limit kullanın. Alış için de aynı, satış için de. Şimdi stop kısmına geliyoruz. Stop emir tipi. Stop sat dediğimiz şey bildiğimiz stop loss arkadaşlar. Stop loss nedir? Stop loss sizin borsada, piyasada ne kadar zarar etmeyi göze aldığınızdır. Yani 100 liranız varsa %10 zarar etmeye göze alıyorsanız 100 liranız 90'a düştüğü an stoplarsınız ve zarar kes yaparsınız. Sat kısmı stop loss böyle. Bir de stop buy emri var. Yani stop al kısmı var. Bu da şöyle demek. Birazdan örnekle de göstereceğim ama şu an anlatıyorum ne olduğunu. Mesela 2.40'da gördüğünüz gibi Ripple 2.40'dan dönmüş. Yani diyorsunuz ki arkadaşlar 2.40'da büyük bir direnç var. Eğer bu 2.40'ı kırabilirse, bakın şuraya da 2.40 yazayım. Bu 2.40'ı kırabilirse sen 2.41'den bana Ripple al diyorsun. Yani 2.40'ı kırdığında düşünüyorsunuz ki 2.40'ı kırarsa 3 liraya gidecek, 4 liraya gidecek, 5 liraya gidecek. O zaman stop buy emri böyle. Yani profesyonel traderlar bunu kullanıyor. Biz Türkler çok kullanmasak da. Sat kısmı da bakalım. Mesela şurada 1.91. 1.91. Diyorsunuz ki arkadaşlar 1.91'e gelirse benim malımı 1.88'den benim mallarımı sat diyorsunuz. Bu da böyle. Emir koyuyorsunuz. Hatta su koyalım. Onaylayalım. Bakın emir geldi. Stop limit emrim. Stop limit dediğimiz stop loss. Hani satış kısmında olunca. 1.91'e gelirse 1.88'den benim mallarımı satacak. Ve ben %10 zararla bu işi kapatacağım. Hani bu sizin risk algınızla alakalıdır. Mesela 100 bin liran varsa %5 yap. Çünkü 5 bin lira güzel para ama senin 1000 liran varsa %10 kabul et. Hani %10 900 liraya düşse de bir şey olmaz. Hani bu sizin tamamen risk algınızla alakalı. Benim de param fazlaysa ben %2, %3 aşağıya stop koyarım. Ama değilse ben de aynı şekilde iptal ediyorum şunu da. Bu böyle stop'un sat kısmı böyle. Arkadaşlar stop loss kesin kullanmanızı öneriyorum. Çünkü stop loss'suz gezen otostop çeker diye bir laf var hani kaba bir tabirle. Ve bu gerçek. Yani ben zamanında burada gördüğünüz Ripple'ı 3,5 dolardan aldım. Ve 3 sene oldu. Hala elimde 15 sente kadar düşen bir Ripple var arkadaşlar. Yani stop loss hayat kurtarır. Size zaman kazandırır, para kazandırır.
başta kaybetmiş gibi gözükürsünüz ama düşükten daha çok adet arttırıp alırsınız. Bunu unutmayın. Şurada tetikleme fiyatı dediği şey çok ani, mesela 1.91 ya, sallıyorum şu an stoptayım. Mesela Ripple için konuşuyorum. 2'nin altına düşerse, 2 liranın altına düşerse 1.95'e. Ben böyle bu kadar aralıklı koyarım arkadaşlar. Çünkü çok ani düşerse bu 1.99'a koyduğunuz emri büyük ihtimal almadan direkt es geçip böyle bir pat diye düşer böyle. Hani ondan dolayı tetikleme fiyatıyla şuradaki normal fiyat arasında biraz boşluk bırakmanızı tavsiye ediyorum ve stop loss'suz kesinlikle yola çıkmayın. Yani bir işleme başladığınızda, Ripple'ı almaya karar verdiğinizde stop loss'unuzu da belirleyin ve koyun. Gönlünüz rahat bir şekilde uyku uyuyun arkadaşlar. Emin olun, hani tecrübe konuşuyor. Sizin için daha iyi olur. Ben limit kullanıyorum. Ben hiç daha piyasa kullanmadım. Piyasa şöyle. Çok ani dumplarda elinizde altcoin vardır. Hani hemen satmanız gerekir. O zaman hemen piyasa satın. Çok büyük dumpta o şekilde kurtulursunuz. Yoksa ben piyasa emir önermiyorum. Yani ben sevmiyorum da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.